Bu videoda oğlum için ıslak keçe yöntemiyle yünden keçe eldiven yapacağım. Öncelikle yünün küçülme faktörünü bulmam gerekiyor. Yünü 18 santimetrelik bir kare içerisine balık sırtı düzende serdim. Sonra keçeleştirdim ve bu küçük keçeyi elde ettim. Küçülme faktörünü bulmak için ilk uzunluğu son kenar uzunluğuna böldüm ve 1,8 olarak buldum. El ölçüsünü büyütürken en ve boy uzunluklarını 1,8 ile çarpacağım. Önce elin şeklini çiziyorum. Parmakları olabildiğince açarak parmakların etrafından kabaca çiziyorum. Baş parmak ve işaret parmağının arasını olabildiğince açık tutalım. El üzerini bir kare gibi düşünelim ve merkezini işaretleyelim. Ve bu noktadan parmak uçlarından geçecek şekilde birer doğru çizelim. Baş parmağı bu işlemin dışında bırakacağım. Ona başka bir hesaplama uygulayacağım. Orta nokta ile serçe parmağının ucunun arasındaki mesafeyi ölçüyorum ve bunu 1,8 ile çarpıyorum. Bulduğum sonucu merkezden yukarıya doğru ölçüyorum ve işaretliyorum. Orta nokta ile yüzük parmağının ucunun arasındaki mesafeyi ölçtüm. Sonra bunu küçülme faktörü olan 1,8 ile çarptım ve o hat doğrultusunda yukarıya doğru taşıdım. Bunu diğer iki parmak için de yapıyorum. Baş parmağı daha sonra başka bir şekilde büyüteceğim. Parmak uzunluğunu göz kararı 3 parçaya ayırıyorum. Parmak kalınlığını düşünerek kenarlara 2'şer milimetre bolluk payı veriyorum ve parmak enini belirliyorum. 2,5 santimetreyi 1,8 ile çarptım. 4,5. Şimdi bunu parmak ucundan yukarıya doğru taşıyacağım. 4,5'u 2'ye böldüm. Yaklaşık olarak 2,3 santimetre. Parmak ortasından sola ve sağa doğru 2,3 santimetre işaretledim. Bu noktalardan geçecek şekilde yukarıya doğru 2 doğru çiziyorum ve ortadaki hatta bu doğruların paralel olmasını istiyorum. Parmak ucunu sola ve sağa doğru ovalleştirerek yeniden çiziyorum. Evet, orta parmağın 1,8 ile çarpılarak en ve boydan büyümüş halini görüyorsunuz. Parmaklar büyüdüğü için parmak araları da çok yaklaştı. Buralara yün dizmek oldukça zor. O yüzden şunu yapacağım. Orta parmağın yanındaki parmakları sola ve sağa doğru kaydıracağım. Önce orta parmağı sabitliyorum. Onda herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Yüzük parmağını orta hat boyunca parmağın yarısı kadar sola kaydıracağım. Parmak kenarı yeni parmak ortam oldu. Şimdi parmağın yarısını buraya işaretledim ve yeni parmak kenarını çiziyorum. Orta hatta paralel olması gerekiyor. Evet, şimdi parmağın tepe noktasını yeniden işaretledim. Parmak ucunu çiziyorum. Sağ ve soldan ve tamamlıyorum. İşte bu benim sola doğru kaymış yeni yüzük parmağım olacak. Böylece orta ve yüzük parmak arasında mesafe açılacak ve parmak arasını rahatça çizebileceğim. Aynı şeyi yüzük parmağı için de yapıyorum. Parmağın yarısı kadar ölçüyü sola doğru taşıyorum. Yeni bir doğru çiziyorum. Orta hatta paralel olacak şekilde. Parmak ucunu yeniden işaretleyip yeni parmak şeklini çiziyorum. Hepsi bu kadar. Aynı şeyi işaret parmağı için de yapıyorum. Baş parmakta başka bir işlem uygulayacağım. Önce bir çizgi çizdim. Tam orta noktasını belirledim ve parmak ucuyla birleştirdim. Parmak uzunluğu 7,2 santimetre. Bunu 1,8 ile çarptığımda 13 santimetre buldum ve parmağı yukarıya doğru uzattım. Şimdi parmağı ikiye böldüm.
ve parmak enini bolluk vererek ölçtüm 2,5 santimetre. Bunun 1,8 katı 4,5 santimetre etti. Orta noktadan aşağıya doğru 4,5 santimetreyi işaretledim ve baş parmağı yeniden çiziyorum. Baş parmağı sağa ve sola büyütseydim işaret parmağıyla arasındaki mesafe kısalacaktı, daralacaktı. Onu istemediğimiz için size göre, ekrana göre yukarıya doğru baş parmağı yeniden büyüterek taşıdım. Parmak aralarını yeniden çizmem gerekiyor. Aşağı kadar uzatmayacağım. Peki ne yapacağım? Bu parmakları 3'e böldüğüm bir çizgi vardı. Yukarıdaki çizgiyi esas alıyorum. Oraya kadar indirmeden ovalleştiriyorum. Göz kararı bu şekilde ayarladım. Evet, parmak uçlarındaki o çizgiden ovalleştirerek yeni parmak aralarını oluşturdum. Bu geniş parmak araları sayesinde yünü gerilmeden, kasmadan rahatça serebileceğim ve keçeleştirebileceğim. Şimdi bileği oluşturmam gerekiyor. Bilek şeklini verdiğimde şuna dikkat etmem lazım. Buradaki büyük ölçüyü ben keçeleştirdiğimde ne kadar küçülür acaba? Yani tersine gideceğim. Şimdi 1,8 oranında büyütmüştüm ya. Bu ölçü mesela 13,5 santimetre. Bunu keçeleştirirsem acaba kaç santimetreye düşer diye hesaplıyorum. Küçülme faktörüne bölüyorum bunu. 7,5 santimetre oldu. Şimdi 7,5 santimetre bu kadar bir şey. Buradan çocuğun ya da benim elimin girmesi, eldiven kiminse mümkün değil. O yüzden ben bu hatlardan birini iptal edeceğim. Hangisini iptal etmem lazım? Bence buradaki değil, baş parmak tarafındaki olmalı. Baş parmaktan aşağıya doğru daha geniş alarak yeni bir kenar çiziyorum. Ölçtüğümde 16 santimetre geliyor şablonun kenarı. 16 santimetre küçüldüğünde 9 santimetreye düşüyor. Şimdi 9 santimetreden elim girer mi diye bakıyorum. Yani rahatlıkla benim elim de girer, oğlumun eli de girer. O halde işlem tamam diyorum. Evet, burası yeni hattım olarak yeniden belirliyorum. Gördüğünüz gibi baş parmağın boyu kısaldı. O yüzden bunu telafi etmek adına parmağın orta noktasından yukarıya doğru yaklaşık olarak 2 santimetre uzatıyorum ve parmak ucunu yeniden çiziyorum. Baş parmak ve işaret parmağın arasındaki parmak arasını oluşturmak için oradaki çizgiyi kullanıyorum. O çizgiye denk gelecek şekilde bir ovallik oluşturuyorum. Eldivenin boyuna karar vereceğim. Elimin ortasından aşağıya doğru uzattım. Bu kadar benim için yeterli. O da 10 santimetreye denk geliyor. 10 santimetreyi 1,8 ile çarparak şablona uyguluyorum. 18 santimetre bu noktadan aşağıya doğru uzatıyorum ve işaretliyorum. Şablonun uzunluğu bu şekilde belirleniyor. Ben bunu şablon materyaline uygularken mutlaka aşağıda bir boşluk bırakıyorum. Bu da yünü çevirmemi kolaylaştıran bir etken. Şimdi hangi tür materyaller kullanabilirim şablon olarak? Laminant parke altlığı olabilir, pat pat naylon olabilir ya da raf örtüsü bu şekilde. Naylon raf örtüleri olabilir. Ben elimde fazla olduğu için laminant parke izolasyon malzemesini kullanacağım. Evet, sabit bir kalemle üzerinden çizerek oluşturuyorum şablonumu. Tek şablonda ilk eldiven çalışılabilir. Sağ eli bu şekilde çalışırım. Sol eli çalışırken de şablonu ters çevirip diğer elimi eldivenini yapabilirim. Merinos yünü kullanıyorum. Şablon kaymasın diye altına su sıktım. Bileğin genişlememesi için yünü oraya yatay bir şekilde dizdim.
Diğer taraftaki yünleri balık sırtı şeklinde sereceğim. Yani 45 derecelik açıyla kenara yünleri yerleştiriyorum. İkinci sıra yünü yerleştirirken de diğer yünle çapraz oluşturacak şekilde. Yani aslında bir dik açı oluşturuyoruz burada bir nevi. Yünleri eğik bir düzende yerleştirerek birbirine 90 derece açıyla yerleştirmiş oluyoruz. Bu yün serme düzenini ben daha önce kullanmıştım bir eldiven yaparken. Oldukça işe yarıyor. Tekrar ikinci bir kat sermenize gerek olmuyor. İnce, dayanıklı ve sağlam bir yapı oluşturuyor. Parmak aralarına da bu şekilde yün koyarsak eğer herhangi bir delik söz konusu olmadan parmak aralarının sağlam bir şekilde keçeleşmesini sağlayabiliyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum içtenlikle. Ben bir keçe ustası değilim. Keçe yapmayı seven bir kişiyim. Yaptığım ve olan işler varsa bunları severek paylaşıyorum. Bu şablonu yapmayı da bazı videoları izleyerek öğrendim. Ama parmak aralarının darlığından muzdariptim. Çünkü bir kere yapmıştım keçe eldiven. Parmak araları biraz kasıyordu. Onun da nasıl giderildiğini Pinterest'te bir resim görerek aydınlandım. Nasıl yapıldığını çok anlatan bir video ya da bir görsel ya da bir post değildi. Deneyerek, yanılarak, en az 3 gün üzerinde çalışarak nasıl yapıldığını buldum. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yani bu benim parmak kaydırma dediğim yöntem var ya, hani orta parmak sabit, diğer parmaklar sağa ve sola kaydırılıyor. İşte o sadece bir görsel üzerinden çıktı. Elbette bu işin ustaları bu böyle değildir diyebilir. Benim bir resimden görüp algılayıp işleme dökebildiğim bu kadar sadece. Hatamız varsa da affola. Onu da şimdiden söyleyelim. Bu aşamada ben oda sıcaklığında su kullanıyorum. Sabunlu suyla, el sabunlu suyla ıslattım yünü. Bu videoda bu projeyi yaparken hiçbir zaman sıcak su kullanmadığımı da söylemek isterim. Başından sonuna kadar, yıkamasına kadar bütün proseslerde soğuk su kullandım. Neden böyle yaptım? Çünkü bu şablonu denerken bir eldiven daha yapmıştım. Onu göstermedim size. Çünkü aşırı küçüldü. Ilık su kullanmıştım onda. Birdenbire nasıl olduğunu anlamadım. Çok hızlı bir şekilde küçüldü eldiven. O yüzden ben de renkli parmaklar olan eldivenleri yaparken hiç sıcak su ya da ılık su bile kullanmadım. Tamamen oda sıcaklığında suyla çalıştım. Bu parmak aralarını geri çevirirken yün kasmasın diye iyice çekiştiriyorum. Olmazsa da bir makasla böyle çıt atarak yünün gerginliğini gideriyorum. Eğer yünler birbirine çok yapıştıysa da orada kesmekten başka çarem kalmıyor. Öyle yünleri birbirinden keserek ayırıyorum. Aynı işlemleri şablonun diğer tarafında da yaparak yünü seriyorum. Burada şuna dikkat ettim. Eğer yün çok fazla diğer tarafa katlanmışsa oraya ekstra yün eklememeye çalıştım. Böylelikle kalınlık, fazlalık oluşmamasına dikkat ettim.
Yünün keçeye dönüşebilmesi için titreşim hareketleri gerekiyor. Bu hareketleri de biz ya elimizle ya da bir zımpara makinesiyle sağlıyoruz. Kademeli titreşim yapan bir zımpara makinesi kullanıyorum. Çok çabuk sonuç almamı sağlıyor. Zamandan ve emekten tasarruf ettiriyor. O yüzden kullanıyorum. Olmasaydı da yine yapabilirdim. Bir tül üzerinden sabun uygulayarak ellerimle güzelce ovardım. Yine aynı sonucu elde ederdim. Biraz daha uğraşmam gerekirdi sadece. Şablonun altına ve üstüne titreşim uyguladıktan sonra yine yabancı videolarda gördüğüm bu ne diyeyim sallama hareketini uygulamaya çalıştım. Acaba dedim bu şekilde keçeleştirebilir miyim? Böyle 20'şer kez ileriye doğru ittirip bir hani paspas silkeler gibi keçeyi oluşturmaya çalıştım. Birazdan pinç test yapacağım. Hala gevşek. Yün tutamı yukarı doğru geliyor. Demek ki şablonu çıkarmak için uygun zaman değil bu. Biraz daha ovmam gerekecek. Bir havuz makarnası üzerine şablonu yuvarladım ve 50-60 kez yuvarlayarak keçeleştirmeye çalıştım. Bunu her yöne eşit yuvarlayarak yapmaya çalışıyorum. Buna özen gösteriyorum. Yoksa fazla yuvarladığım yönde yün daha fazla küçülür, keçeleşir ve şekli bozulur eldivenin. O yüzden bunu bir dikdörtgen gibi düşünürseniz eldiveni bir kenardan başlayıp dolanarak dört kenarını da yuvarlıyorum ve şablonun arka tarafına da aynı yuvarlamayı yaparak işlemi tamamlıyorum. Tekrar test edeceğim. Eskisine göre daha iyi durumda. Ama hala bence e, şablonu çıkarmak için uygun zaman değil. Biraz da elle olmak istedim. Şablonu erken çıkardığımız zaman iki yüzey birbirine yapışabiliyor. Bu da büyük sıkıntı. Yünü ayırırken yırtılmalar olabiliyor. Ki birazdan gözümden kaçan bir yırtılmayı göstereceğim size. Ve onu nasıl telafi ettiğimi anlatacağım. Evet, bu aşamada herhangi bir yırtılma, delinme göremiyorum. Ama şablonu çıkarırken biraz sonra minik bir delikle karşılaşacağım. Şablonların kenarında yün yığılmasından dolayı bir kat izi oluşur. Keçe henüz oluşmamışken, henüz gevşekken, yumuşakken ekstra ovarak buraları giderebiliriz. Bu kat izini giderebiliriz. Evet, işte o delikle karşılaşma anım. Nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok. Belki eksik yün serdim, belki şablondan çıkarırken oldu, bilemiyorum. Her neyse bir sünger koydum içeriye. Sonra üzerine ekstra yün ekledim ve çiftli keçe iğnesiyle yünü deliğin üzerine iğneledim. Böylelikle delik kapanmış oldu. Evet. Yün sonradan eklendiği için doku bir farklı görünüyor ama orayı sabunlu suyla ovarak keçeleştirdim ve herhangi bir fark daha sonradan görünmedi. Bu aşamadan sonra sabırla eldiveni ovmam gerekiyor. Yavaş bir keçeleme süreci olacak. Ilık su kullanınca birdenbire küçülme oluyor ve parmaklar çok hızlı daralıyor. Zaten ince bir yün serdiğim için küçülmesi sıcak suyla daha hızlı oluyor. O yüzden bu aşamada ben asla sıcak su kullanmıyorum. Soğuk suyla ovarak sabırla eldivenin küçülmesini sağlıyorum.
parmağın daha da kısalması için kısalmasını istediğim yönde onu ovuyorum. Rulo yapıyorum. Bazen enine ovuyorum. Böylelikle parmağı enine ve boyuna küçültmüş oluyorum. Bakın bu şekilde rulo yaparak boydan küçültüyorum. İçine parmağımı sokarak ovarak da enden küçültüyorum. Farkı görüyorsunuz. Eldiven istediğim ölçüye geldi. Sabunlu haldeyken birkaç kez oğluma giydirdim. Elinin ölçüsüne göre olup olmadığını test ettim. Onay aldıktan sonra çeşme suyuyla duruladım. Yine sıcak su kullanmadım bu aşamada. Diğer çiftiyle de ölçü kontrol yaptım. Tamam dedikten sonra bir havlunun arasında sararak kurumaya bıraktım. Eldivenler kuruduktan sonra onları tartmak istiyorum. Kaç gram yün kullandığımı da görmüş oluruz. Evet, aşağı yukarı 28-29 gram civarında geldiler. Bu kadar yün kullandım demek ki. Şimdi bir test yapalım son haliyle. Gayet güzel oldu. Tek eksiğimiz kar yağması bence. İnşallah siz de sevdiğiniz insanlar için, kendiniz için keçe eldivenler yaparsınız. Yaptıkça da beni hatırlarsınız. Sevgiler, selamlar.